Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kalpli rulo pasta tarifi paylaşacağım. Şöyle pastaneden almış gibi çok güzel bir görüntüsü var ancak yapılışı çok basit. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle kalp deseni için bir tane yumurta beyazını 1 yemek kaşığı pudra şekeri ile birlikte çırpalım. İçerisine oda sıcaklığındaki 1 tatlı kaşığı tereyağını da ilave edip çırpmaya devam edelim. Son olarak 1 yemek kaşığı un ve birkaç damla kırmızı gıda boyasını da ilave edip tekrardan çırpalım. Kremanın rengi kullandığınız gıda boyasına göre farklılık gösterebilir. Videoda gördüğünüz kırmızılık yeterli olacaktır. Gerekirse biraz daha gıda boyası ilavesi yapabilirsiniz. Şimdi hazırladığımız bu kremayı bir sıkma torbasına alalım. Önceden kalp desenini çizdiğimiz pişirme kağıdının üzerine sıkalım. Şimdi kremanın tamamen donması için buzdolabında 15 dakika kadar beklemeye bırakalım. Diğer taraftan 4 tane yumurtanın beyazı, yarım çay bardağı toz şeker, birkaç damla limon suyu ve bir tutam tuzu karıştırma kabına alıp köpük köpük oluncaya kadar çırpalım. Akışkan olmayan sert bir köpük olması gerekiyor. Bu yüzden yaklaşık 5 dakika boyunca sürekli çırpmanızda fayda var. Hazırladığımız köpüğü şimdi bir kenara alıp ayrı bir karıştırma kabına ayırdığımız 4 tane yumurta sarısını, yarım su bardağı suyu ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ alarak bir çırpıcı yardımıyla çırpalım. Tamamen karışan yumurtalara 1 su bardağından 1 parmak eksik un, 1 çay kaşığı kabartma tozu ve yarım paket vanilya ile ilave ederek çırpmaya devam edelim. Yumurta aklarından hazırladığımız köpüğü de hamura yavaş yavaş ilave edip alttan yukarı nazikçe karıştıralım. Hazırladığımız köpüğün sönmemesi ve daha yumuşak bir kek elde edebilmek için bu aşamada çırpıcı kullanmadan spatula ile karıştırmanızda fayda var. Hamurumuz artık hazır. Şöyle kıvamını da sizlere göstereyim. Gerçekten çok pürüzsüz bir hamur oldu. Bu tarifi istediğiniz her türlü pasta tarifinde kullanabilirsiniz. Şimdi fırın tepsisine aldığımız kalp desenli pişirme kağıdının üzerine hazırladığımız hamuru döküp eşit bir şekilde yayılmasını sağlayalım. Bu arada kalp desenlerinin iyice donduğundan emin olalım ki kek harcıyla karışarak dağılmasın. Keki önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında fansız ayarda sadece 12 dakika süreyle pişmeye bırakalım. Kek pişerken bize iç kreması için uygun bir tencereye 3 su bardağı süt, 1 çay bardağı toz şeker, 1 tane yumurta, 1,5 yemek kaşığı nişasta ve 1,5 yemek kaşığı unu alalım. Ocağı açmadan önce tüm malzemeleri güzelce karıştıralım. Daha sonra ocağı açıp krema kıvam alıncaya kadar karıştırarak pişirelim. Kremamız kaynamaya başladığında ocağı kapatalım. 1 paket vanilya ve 1 yemek kaşığı tereyağını ekleyelim. Yağ erinceye kadar kremayı tekrar karıştırıp ocaktan alarak soğumaya bırakalım. Diğer taraftan fırından aldığımız keki sıcağıyla bir mutfak örtüsüne rulo şeklinde saralım. Bu arada keki gereğinden fazla pişirirseniz sararken kırılabilir. Bu yüzden pişirme aşamasında kontrollü olmanızda fayda var. Böyle sarılı olarak kekimizi yaklaşık 1 saat süreyle dinlenmeye bırakalım. Bu arada pastanın iç kreması da soğurken koyulaşacağı için kullanmadan önce birkaç tur çırpmanızda fayda var. Dinlendirdiğimiz keki sardığımız örtüden çıkaralım. Başka bir pişirme kağıdı yardımıyla ters çevirip kalp desenli olan kağıdı kontrollü bir şekilde sıyıralım. Gördüğünüz gibi desenler yayılmadan gayet düzgün bir şekilde kekle birleşti. Keki tekrardan kalpli kısmı altta kalacak şekilde ters çevirelim. Hazırladığımız kremayı bir sıkma torbası yardımıyla üzerine sıkıp eşit bir şekilde yayılmasını sağlayalım. Bu arada ben kremadan süsleme için 5-6 yemek kaşığı kadarını ayırdım. Size de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi pastanın kenarına çilek dilimlerini yerleştirelim. Dilerseniz çilek yerine muz veya orman meyveleri de kullanabilirsiniz veya sade olarak da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Pastayı altındaki pişirme kağıdı yardımıyla tekrardan rulo haline getirelim. Bu şekilde en az 3 saat, eğer vaktiniz varsa bir gece süreyle buzdolabında dinlenmeye bırakalım. İyice dinlenen pastayı süslemek için üzerine ayırdığımız kremadan sıkıp çilek dilimlerini yerleştirebiliriz. Görüntüsüyle herkesin beğenisini kazanacak ipeksi kreması ve yumuşacık kekiyle çok lezzetli bir pasta oldu. Sevgililer gününde veya özel günlerde sizler de sevdikleriniz için bu nefis pasta tarifini hazırlayabilirsiniz. Kalpli rulo pasta tarifini deneyenlerden özellikle yorumlarını ve önerilerini bekliyor olacağım. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun.